Bir gezgin, bir inşaat alanında çalışan iki ustaya rastladı ve onlardan ilkine sordu. Ne yapıyorsun? Usta yüzünü buruşturarak bıkkınlıkla şöyle cevap verdi. Görmüyor musun? Taş kırıyorum. Güneşin alnında akşama kadar bu ağır kayaları yontuyorum. Eve bir lokma ekmek götürmek için. Gezgin aynı işi yapan az ötedeki diğer ustaya da aynı soruyu sordu. Ne yapıyorsun? Usta gözleri parlayarak doğruldu ve şöyle dedi. Ben evsizler için barınak inşa ediyorum. Bak, burada yemek yiyecekler, burada uyuyacaklar, şurada satranç oynayacaklar. Sevgili dost, aynı iş, aynı taş, aynı inşaat, aynı güneşin alnı. Ama bambaşka iki farklı yaklaşım. Biri şikayet ediyor, biri halinden memnun. Biri ne yaptığına odaklanmış, diğeri neden yaptığına. Biri sadece sonuç odaklı, diğeri süreç odaklı. Peki sence bu iki ustadan hangisi gerçekten yaşıyor? İşte Türkiye'nin en bilge isimlerinden, hepimizin hocası, rahmetli Doğan Cüceloğlu, hayatının ilk yarısını tam da bu ilk usta gibi yaşadığını söyler. Gençliğimde gergin, stresli, mutsuz günlerim çok oldu. Kendimi suçlu hissettiğim, değersiz gördüğüm dönemler yaşadım. Ve sonra ekliyor. Şimdi hayatım anlamlı, coşkulu ve şükür duygusuyla doluyum. Peki ne değişti? Koşullar mı? Hayır. Farkındalığı değişti. Sevgili dost, bugün kitap özetleri köşemizin konuğu çok ama çok özel bir adam Doğan Cüceloğlu ve onun son kitabı Var mısın? Bu kelimenin tam anlamıyla muhteşem bir kitap. Ve şimdiden söyleyeyim, bu kitabın özetini yapacağım ama mutlaka almalı ve okumalısın. Hatta başucu kitabını da yapabilirsin. Çünkü bu bir kitaptan önce bir mentor, bir akıl hocası, bir rehber. Bugün bu güçlü rehberi 3 başlıkta inceleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Birinci bölüm korku kültüründen değerler kültürüne. Sevgili dost, Doğan Hoca'nın bize sorduğu ilk soru şu. Sen kendi hayatında var mısın? Yoksa başkalarının senden beklediği hayatı yaşayan bir kültür robotu musun? Bunu iyi anlayabilmemiz için Doğan Cüceloğlu bize iki farklı dünyadan, iki farklı kültürden bahseder. Birincisi denetim odaklı korku kültürüdür. Bu kültürde yaşam bir güreş meydanıdır. Herkes birbirini yenmeye çalışır. Güçlü olan kazanır. En önemli soru şudur. El alem ne der? Bu kültürde değer dışarıdan gelir. Başarı sonuçlarla ölçülür. Notların, maaşın, oturduğun ev, sürdüğün araba. Bu kültürde insanlar birbirine yüzünü gösterir. Yani sosyal kimliklerini. Ama canları yani özleri hep saklı kalır. Ve bu kültürde yetişenler hayatı mış gibi yaşarlar. Mutluymuş gibi, iyiymiş gibi, yaşıyormuş gibi. İkincisi ise değişim ve gelişim odaklı değerler kültürüdür. Bu kültürde yaşam bir güreş değil, bir danstır. Amaç yenmek değil, ahenk içinde birlikte var olmaktır. Buradaki temel soru el alem ne der değil, ben ne derim. Yani iç tanıklık vardır. Bu kültürde başarı bir sonuç değil, bir süreçtir. Doyum yolculuğun kendisindedir. Değer içeriden, kendi özünden gelir. Çoğumuz buraya atlıyoruz değil mi? Her konuda hemen sonuca gitmek istiyoruz. Bir şeylerin sonucunu görmek istiyoruz, elde etmek istiyoruz. Ama süreci atladığımızda pek de bir anlamı kalmaz ki. Zorluğunu yaşamadan, azmetmeden, gayret etmeden bir sonuca ulaşsak bile kıymetini bilmeyiz ki. Hani Sigmund Freud diyordu ya, bir gün gelecek en güzel zamanlarınızın mücadeleyle geçen zamanlar olduğunu anlayacaksınız diye. İşte aynen böyle. Üstad Doğan Cüceloğlu da bu kültürde başarı bir sonuç değil, süreçtir diyor. Doyum
yolculuğun kendisinden gelir, varılacak yerden değil. Ve tabii ki değer kendi özünden gelir. Yani yine içeriden, dışarıdan beklenen bir onaydan, takdirden değil. Ve Doğan Hoca bu değerleri hatırlamamız için çok önem verdiğimiz bir anıyı hatırlatır bize. Biz der, neden yere düşen ekmeğe basmayız? Çünkü günahtır. Peki neden günahtır? Çünkü o ekmekte bizim bilincinde olmadığımız ama özümüzde hissettiğimiz değerler vardır. O ekmekte doğanın üretkenliğine saygı vardır. O ekmekte çiftçinin emeği vardır. O ekmekte fırıncının işbirliği vardır. O ekmekte tarladan sofraya gelen sabır vardır. O ekmeği yerden alıp bir aç olan bulsun diye yükseğe koymakta halden anlamak vardır. Sevgili dost, korku kültürü sadece basma, günahtır der. Değerler kültürü ise neden basmamamız gerektiğini, neden günah olduğunu anlatır. Hatta hissettirir. Peki sen hangi kültürün içinde yaşıyorsun? Yaptığın seçimlerin arkasında korkuların mı var yoksa değerlerin mi? Tutkuların mı? Amacın mı var? İkinci bölüm gözlemleyen bilinç, kendinle sohbet etmek. Peki bu korku kültürünün içinden nasıl çıkacağız? O mış gibi yapmaktan gerçeğe nasıl ulaşacağız? Bu bölümde buna değiniyor olacağız. Doğan Hoca özümüzü keşfetmenin yani korku kültüründen çıkıp değerler kültürüne geçmenin bir yolu olduğunu söylüyor. Gözlemleyen bilinç. Yani kendine dışarıdan bir tanık gibi bakabilmek. Çoğumuz kendi içimizde sürekli konuşan iki sesle yaşarız. Biri iç çocuktur, hayal kuran, coşkulu, merak eden, sevgiye muhtaç olan o parça. Diğeri ise iç ana babadır. Eleştiren, yargılayan, aman yanlış yapma, el alem ne der diye sürekli denetleyen o ses. Korku kültüründe iç ana baba iç çocuğu susturur, utandırır ve o çocuk bir köşeye büzülür, küser. Biz de yetişkin çocuklar olarak yani bedenen büyümüş ama duygusal olarak küs kalmış bireyler olarak yaşarız. Gözlemleyen bilinç ise bu ikisinin arasına giren yetişkin sestir. O ne yargılar ne de coşar. O sadece izler ve anlar. Peki bu bilince nasıl ulaşılır? Doğan Hoca'nın cevabı çok net. Sohbet ederek. Ama nasihat ederek değil. Sevgili dost, çocuğuna, eşine, arkadaşına sürekli ders çalış, şunu şöyle yap, bu böyle olmaz dediğinde bu sohbet değildir, bu denetimdir. Sohbet anlamak için sormaktır. Doğan Hoca bir seminerinde 12 yaşındaki bir çocuğu Selim'i yanına çağırır ve der ki Selim gözlerini kapat ve birazdan açtığında 20 yıl geçmiş olacak. 24 Aralık 2024'teyiz. Kaç yaşındasın? 32. Ne iş yapıyorsun? İç mimarım. Nerede yaşıyorsun? Amerika, Manhattan'da. O ana kadar Selim'in anne babası onun iç mimar olmak istediğini ya da Amerika'da yaşamak istediğini bilmiyordu. Doğan Hoca devam eder. Peki tıp fakültesine girebilmen için ne gerekiyordu? Selim'in cevabı şöyleydi. Liseden mezun olmak ve üniversite sınavında çok iyi bir puan almak. Peki ortaokulda iyi bir öğrenci olmak, çok iyi notlar almak da etkiler mi? Selim'in cevabı evet, tabii ki de etkiler. Dikkat ettiysen Doğan Hoca ders çalış demedi. Sadece doğru soruları sordu. Selim gelecekteki hedefiyle bugünkü sorumluluğu arasındaki bağı kendi kendine hayal ederek kurdu. Yani nasihat zihin diliyle konuşur ama sohbet gönül diliyle. Sevgili dost, hiç düşündün mü? Sen en son ne zaman kendinle ya da sevdiklerinle gönül diliyle konuştun? Üçüncü bölüm, biz olmak avokado çekirdeğinin potansiyeli. Sevgili dost, kendini keşfetmek, ben olmak yolculuğun sadece ilk adımı. Üstad Doğan Cüceloğlu yaşamın temel birimi bireydir der ama şunu ekler, yaşam doğası gereği bir ekip işidir. Yani ben bilincinden biz bilincine geçemeyen eksik kalır. Bunu da bir avokado çekirdeği metaforuyla çok güzel anlatır. Çoğumuz avokadoyu yer, çekirdeğini çöpe atırız. Oysa o çekirdekte muhteşem bir ağacın potansiyeli saklıdır. Her insan avokado çekirdeği gibidir. İçinde muazzam bir potansiyel taşır. Korku kültürü o çekirdeğe bakar ve bundan bir şey olmaz ya da
benim istediğim gibi büyüyeceksin diye onu zorlar, kalıplara sokar. Değerler kültürü ise o çekirdekteki potansiyeli görür. Ona gelişim odaklı yaklaşır. Ona sadece ihtiyaç duyduğu ortamı sağlar. Suyu, toprağı, güneşi ve o potansiyelin kendi doğasına göre filizlenmesini izler. İşte biz olmak budur. Biz olmak karşındakinin potansiyeline saygı duymaktır. Eşinin, çocuğunun, arkadaşının, çalışanının, ortağının yani senden başka herkesin ama başta kendinin. Doğan Hoca biz bilincini sen kazanınca ben de kazanıyorum ilkesi üzerine kurar ve bu bilince ulaştığında hayata bakışın tamamen değişir. Yani artık şikayet etmeyi bırakırsın. Burası çok ama çok sevdiğim bir yer. Diyor ki şikayet etmek ilgi alanınla ilgilidir. Siyaset, ekonomi, trafik gibi. Bunlar ilgi alanındır ve daha önemlisi aslında üzerinde bir kontrolün yoktur. Sorumluluk almak ise etki alanına odaklanmaktır. Trafikten şikayet etmek ilgi alanıdır. Evden 5 dakika erken çıkmak ise etki alanıdır. Ülkenin eğitim sisteminden şikayet etmek ilgi alanıdır. Çocuğunla evde sohbet etmek, ona doğru soruları sormak ve doğruyu bulmasını sağlamak etki alanındır. Ekonomiden şikayet etmek ilgi alanıdır. Bu ekonomiye rağmen ulaşabileceğim en yüksek standartlara ulaşacağım demek etki alanıdır. Yani güçlü bir yaşam ilgi alanında şikayet ederek değil, etki alanında sorumluluk alarak yaşanır. Sevgili dost, bu özetin sonuna gelirken sana bir kez daha hatırlatmak isterim ki Doğan Cüceloğlu'nun Var mısın kitabını mutlaka okumalısın. Doğan Cüceloğlu'nun kendi hayat yolculuğu tam da bu anlattığımız acı dolu keşfin öyküsüdür adeta ve kitapta bir söyleşidir aslında. Amerika'da çocuklarından 4 yıl boyunca ayrı kaldığı o karanlık dönemde en büyük acıyı yaşarken anladı baba olmanın ne demek olduğunu. Ve tüm kariyerini el alemin ne diyeceğini bir kenara bırakıp sadece özünün sesini dinledi. Benim gidip babalık yapmam gerekiyor dedi. O gün Doğan Hoca'nın içindeki kültür robotu öldü ve değerlere odaklı bambaşka bir Doğan doğdu. Yani otantik, gerçek, özüne dönmüş Doğan. Acının içinden geçerek, sorumluluk alarak kendi hayatının anlamını buldu ve tüm hayatını bize bu basit ama derin soruyu sormaya adadı. Senin hayatının anlamı ne? Sen yaşamını sürekli bir şeylerle güreşerek mi geçiriyorsun yoksa dans ederek mi? Seçimlerini korkuların mı yönetiyor yoksa değerlerin mi? Hayatını mış gibi mi yaşıyorsun yoksa candan mı? Sürekli bir şeylerle mücadele mi ediyorsun, etki alanına mı odaklanıyorsun? Ben de eğitimlerimde çoğunlukla şu örneği veririm. Sörfçülere bakın derim. Sörfçüler dalgalarla cebelleşmez, inatlaşmaz. Oradan geldi, buradan geldi, çok büyüktü, şöyleydi demez. Sadece uyumlanır, kendi etki alanına bakar. Ben ne yapabilirim? Ben o sörf tahtasının üstünde nasıl durabilirim? O dalgaların geliş yönüne ve geliş tarzına göre nasıl üzerlerinde kalabilirim? Ve bu sayede hem başarılı olurlar hem de zevk alırlar. Birçoğumuz mutlu olamıyoruz çünkü sürekli bir şeylerle mücadele etmemiz gerektiğini zannediyoruz. Bir şeylere yetişmek zorunda olduğumuzu zannediyoruz. Bir türlü içimize dönmüyoruz. Doğan Hoca'nın bahsettiği o etki alanına odaklanmıyoruz. Kitabın kapağında şöyle yazıyor: güçlü bir yaşam için öneriler. Kendini keşfetmeye, zorluklarla başa çıkmaya var mısın? Peki ya sen? Kendi yolculuğunda kendini inşa etmeye, anlamlı bir hayat yaşamaya var mısın? Sevgili dost, bitirirken her zamanki gibi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsun 75 yılı aşkın bir süredir Filistin'de ve son 2 yıldır özellikle Gazze'de ciddi bir zulüm var. Benzer bir şekilde Doğu Türkistan'da ve aslında dünyanın birçok yerinde işte son günlerde maalesef Sudan'da. Elbette biz bunların hepsine yetişemeyiz ya da biz bunları engelleyemeyiz, durduramayabiliriz. Ama en azından katkıda bulunabiliriz. Aynen Doğan Hoca'nın bahsettiği gibi değerlerimize uygun bir şekilde duruşumuzu gösterebiliriz, paylaşabiliriz. Daha fazla insanın duymasını sağlayabiliriz. Ne yediğimizi, ne içtiğimizi paylaşmak yerine bu kadar önemli şeyleri, insanların uğradığı zulmü paylaşabiliriz. Onlar için dua edebiliriz. Bütçemiz nispetinde yardımlar gönderebiliriz. Ve çok 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 önemli bir konu var ki boykot. Boykot edebiliriz.
Boykot bütün zulmü, zulümleri durdurabilecek kadar güçlü bir araçtır. Çünkü bugün dünyayı yöneten güçler o gücü paradan alıyor ve o parayı kazanabilmek için hepimize ihtiyaçları var. Bizlerin bir şeyleri almasına, satmasına, iştirak etmesine. Ve biz neleri alacağımıza doğru kararlar verecek olursak bütün bu gidişatı değiştirebiliriz. En azından hem bu dünyada hem öteki dünyada şunu diyebiliriz. Ben üzerime düşeni gücüm nispetinde yaptım. Bize yakışan budur diye düşünüyorum. Bir sonraki kitap özetinde ya da yeni içeriklerde buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.